Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoda tekrar beraberiz. Arkadaşlar tatil dönüşü size yepyeni ürünler tanıtacağım dedim. Şimdi onları göstereceğim. Şimdi burada toplu olarak göstereceğim. İnşallah daha sonra bunları tek tek de paylaşacağım. Tatil dönüşü olduğu için hepsini bir arada görmenizi istiyorum. Şimdi burada S97 malzememiz var arkadaşlar. Bunlar şeffaf malzeme. Şöyle kaldırabiliriz, bakabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Işıkta tutacağım aslında. Normalde bunlar şeffaf malzemeler ve ışık geçiren malzemeler arkadaşlar. S97 olarak geçiyor bu grup. Bu grup da aynı tonda aslında arkadaşlar. Bunun yüzeyi tırtıklı olduğu için bu biraz daha açık gözüküyor. Bunlar S97 malzeme olarak geçiyor. Bakın şu alttan da görebilirsiniz. Işıkta vurabilirim. Sadece belki hafif bir ton fark edebilir ama iç renkleri aynı arkadaşlar. S97 bunların hepsi. Bakın. Aynı fırın malzemeleri çünkü. Bir de bunlar renksiz olarak biliyorum ben. Yanlış olmasın. Bunlar renksiz ürünler. Videoda bakın şunların biraz ton farkı gözüküyor. Şeyi düşürdüm ben. Ton farkı gözüküyor arkadaşlar. Bunun yüzeyi tırtıklı olduğu için biraz koyu gösteriyor. Tespite çok fark etmez. Müsaadenizle ben şey alacağım şimdi. El fenerimi alayım. Evet. El fenerimizi düşürdük. Şimdi burada S97 malzemeler var arkadaşlar. Siz bunlardan bakıp kendinize göre malzeme seçebilirsiniz. Bir tane burada S98 var. 2 parça. Bunlar hafif tonu koyu. Bakın şuradan da belli oluyor. Yine aynı fırın ürünleri aslında. Tesbih olunca çok ciddi bir fark olmayacak. Açık söyleyeyim. Şu gruplar arasında 97 ve 98 arasında çok renk farkı olmayacak. Burada 99 var. Farklı fırın. Yine şeffaf bunların hepsi. Şunu gösterdik mi size? Şunu da şöyle bir göstereyim. Evet. Bakın 99 da S99 da açık renk. Ama farklı fırın olduğu için göstereyim dedim. Bunların hepsi tesbih yapıldığında hepsi aynı gözükebilir. Muhtemelen bu da aynı gözükecek. Bakın. Bal sarısının tonları arkadaşlar. Bu da S100 arkadaşlar. Şeffaf malzemeler S100. Alttan bakalım. Bal sarısı tonları var. Burada farklı olarak işte ateşi tonda var arkadaşlar. Bakın. Bunlarda A24 olarak kodlamışız. A24. Bakın böyle bayrak kırmızısı tonunda şeffaf. Buğulu değil arkadaşlar. Şeffaf bir kırmızılığı var. Şu malzemeyi de şu ışıkla beraber kaldırıp bakabiliriz. Güzel bir kırmızılığı var. Ondan sonra burada da turkuaz tonunda, koyu bir turkuaz tonunda malzemem var. Bakın şöyle. Işığın rengini görebiliyorsunuz. Hafif turkuaz. Bu iki malzeme biraz koyu ama üstleri ateşi tonda. Şimdi bu malzemeyi kaldırsam, bu malzemeyi kaldırdığımda bir şey gözükecek mi bilmiyorum. Arkasına da ışık yakayım. Bakın böyle turkuaz tonunda. Bunlar da ateşi tonda olduğu için bu malzemenin içi turkuaz olmasına rağmen kendisi ateşi tonda olduğu için kodlarını A26 olarak kodlamışız. A26 olarak kodlamışız arkadaşlar. 2 tane var. Bir tane de turkuazın biraz açığı arkadaşlar. Bakın böyle. Evet. Turkuazın biraz açığı. Şöyle kaldırıp da bakabiliriz. Bunların hepsinin tespihi çok güzel olur. Bir tane de yeşilin açığı var ama bunun kodunu söylemedik. Bu A27. Ateşli tonda olduğu için çok belli olmuyor. Bu tespihi yaptığımızda içi turkuaz çıkacak ama malzeme zamanla böyle ateşi tonda koyulaşacak. Dışarıda böyle bordo gözükecek. İç mekanlarda siyah gibi gözükecek renk aldığı zaman.
Bu yeşil de aynı şekilde ateşi tonda, dışarıda güneşte bordo, iç mekanlarda siyah gözükecek. Rengin, malzemenin içi de yeşil olacak tabi. Bu yeşillik zamanla dediğim gibi yerini siyaha bırakacak görüntü olarak, ama siz içine ışık vurduğunuzda yine böyle yeşil göreceksiniz. Bu malzememizin de kodu arkadaşlar A28 olarak kodlamışız. Bakın şey çok güzel oldu. Alttaki beyaz zemine vuruyorum ışığı. İç rengi daha güzel belli oluyor. Harika. Bunda bayağı koyu. Kırmızı. Kırmızı da gözüküyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane bu meşhur D71'imiz, D81'lerimizin tonlarında var. 2 tane D82 var. Biraz D81'e göre açık. Bu D81'e daha yakın. Şöyle altına ışığı vurup bakabiliriz renk tonuna. Şimdi bunların alt rengini de göstermek gerekiyor arkadaşlar. Bu D72 malzememizin şöyle rengi bu. Alt rengi de bu arkadaşlar. Evet. D82 mesela buna yine düşürdük. Buna yine altından ışık vurarak bakayım. Bunları böyle hepsini bir arada göstermemin sebebi arkadaşlar bir güne sığdıralım diye. Çünkü malzemeyi bekleyenler vardı. Acaba ne var diye. Şimdi bunları tek tek yayınlasam belki 2 haftayı bulacak bir ürün yelpazesi var. Ben bunları toplu anlatayım size de, sonra yine tek tek anlatırım. Bu da D83 malzememiz arkadaşlar. Evet. Üst rengi de bu. Ben yine ışık vurayım. İç rengini bir görün. Bu da aslında D'lerle gelen bir ürün. Fakat D'lere göre hem içi buğulu hem de daha şeffaf. Bu yüzden B grubuna girdi bu. B23 olarak bu da sizlerle arkadaşlar. Böyle bakın. Daha şeffaf. Alt rengini fazla göstermiyor. Üst rengiyle birbirine çok yakın. Yani bundan güzel çift renk ürün yapsan çift rengi çok belli olmaz. İleride renk yaptığında, renk aldığında belli olur. Bu da B23 malzememiz. Ondan sonra yine şeffaflarda olup buğulu çıkan bir malzeme var. Onu da B22 olarak kodlandırdım arkadaşlar. Şöyle tespihte çok belli olmayacak ama biraz renk alınca buğulu olduğu belli olur. Diğerleri gibi tam şeffaf değil aslında. Şöyle bir ışık vuralım. Bir rengini görün. Alt tarafına da vuralım. İç rengi de bu arkadaşlar. Şöyle. Tekrar bir geçelim bunların üzerinden. Ben dediğim gibi bunlar için yine size tek tek video yapacağım. Ama bunları hepsini bir arada görün. Çünkü ben 2 hafta sizi beklettim. Biliyorsunuz dükkanı kapatmıştık. İzindeydik. Evet. En azından siz de bol bol ürünlere bakarsınız arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.